Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yanımda Ahmet Bey var. Diyarbakır'dan geldi. Aynı zamanda sürpriz oldu benim için. Kardeşim Aydın'dan geldi. Ziyarete geldi. Aslında askere gidecek. Askere gitmeden önce dedi abi bir yeğenimizi göreyim. Hani biliyorsunuz oğlum oldu. Yeğenimizi görelim. Hem dedi Ahmet Bey'in düğününe de şahitlik yapmış oluruz dedi. Aynen. Dolayısıyla arkadaşlar Ahmet Bey ile birlikte aynı uçakta geldiler. Tabii bu röportajımız ilk ve son olacak aynı her zamanki olduğu gibi. Çünkü o kadar planlı programla gidiyoruz ki ilk aşamada röportaj yapmaya fırsatımız kalmıyor. Çünkü günlerimiz kısıtlı. Ancak son gün röportaj yapmaya fırsatımız oluyor. Öncelikle hızlıca Ahmet Bey'i tanıyalım ama öncesinde toplamda 3 günlük bir yolculuk oldu. Evet. Diyarbakır'dan İstanbul'a, değil mi abi? Evet. İstanbul'dan Mumbai, Hindistan aktarmalı olarak oradan da Jakarta'ya. Jakarta'dan aynı gün havalimanından çıkmadan sadece Terminal 2'den Terminal 1'e geçerek Makassar'a, Sulawesi adası Makassar şehrine aktarmalı uçuş ile Makassar şehrine ulaştık. Akabinde tekrar taksi yolculuğu ile yaklaşık 7-8 saatlik bir yolculuk oldu. Evet, Siva, Makassar şehrinden Siva kasabasına, deniz kenarında bir küçük bir kasaba. Oraya ulaştık. Akabinde de yaklaşık bir 5 saatlik tekrar gemi yolculuğu ile adadan yani karşı adaya geçtik. Çünkü eğer otobüs veya araba ile geçsek bizim için çok uzun bir yolculuk olacak. Yaklaşık bir günlük bir yolculuk olacaktı. Bunu da ben inşallah size haritada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız bizim yolculuğumuzun detaylarını. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, tanışmaya geçmeden önce bu 3 günlük yolculuğumuzu bir şey yapalım. Hızlıca izleyelim. Akabinde tanışmaya geçeceğiz inşallah. Ahmet Bey Diyarbakır'dan yola çıktı. Öncesinde İstanbul'a, akabinde Indigo Havayolu şirketi ile Mumbai şehrinden transit uçuş ile Jakarta'ya, akabinde Jakarta'dan tekrar uçak değiştirerek Makassar'a, Makassar'dan yaklaşık 7-8 saatlik bir araç yolculuğu ile şuradaki Siva kasabasına geldik. Buradan tam şuradan feribot ile karşı adaya geçtik. Şuradan şöyle karşı adaya. La Susua. Burada yanlış yazmış. Bunun gerçek adı L de var burada. La Susua diye okunur arkadaşlar. Bu kasabaya geldik. Burada her şey burada gerçekleşti. Evet arkadaşlar, bavulumuzu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, saat 2 geçiyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Ya, okey bak, makasih ya. Söndüm karanlıkta hiç bilmezdim ama Ama durgun aynı zamanda. Üflediler söndüm karanlıkta hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim. Kara gözüktü. Bir yarım saate varız inşallah oraya. Evet, elhamdülillah vardık.
baştan yaz beni. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni. Saya pun di sini, kalau tidak berhasil pakai jurus jaga dua sampai semuanya. Dan goyang jodohnya, dan semua masa memadi jam bercelek. Asik saya. Iya malam hari ini adalah mempelai laki-laki. Lasi. Ayo yang mantap jinggota di sawerki. Sikat itu mata jingga. Hai, ha, 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 jingga. Selamat malam. Selfie, selfie, foto-foto sendiri, bergaya sendiri, kayak paling jadi, biar bikin happy. 5 saatlik tekrar bir 5 saatlik gemi yolculuğunun akabinde Eşa dayı ve ailesiyle birlikte buluştuk. Ailesiyle buluştuktan sonra hemen direkt zaten her şey organize olmuş bir şekilde hazırlandı. Hemen gittik. Birkaç saat dinlendik değil mi Ahmet abi? Evet. Duşumuzu aldık. Akabinde direkt kız isteme gibi küçük bir böyle bir etkinlik oldu. Bunlar zaten hepsini sırayla bu videodan sonra göreceksiniz. Onun için kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın lütfen. Akabinde akşam kız isteme etkinliğinin akabinde akşama oranın adetlerine göre öyleymiş. Halay tarzı böyle değişik bir eğlence oldu. Gece saat 2-3'e kadar. Tabii biz o kadar kalmadık. 11 gibi, saat 11 gibi direkt istirahate çekildik. Çünkü sabah erkenden 9'da nikah merasimi vardı. Nikah akdi vardı. Bunların hepsini ilerideki videolarda göreceksiniz. Yaklaşık Sulawesi'de kaç gün kaldık Ahmet abi? 3 gün müydü? 3 gece 4 gün. 3 gece sanki kaldık orada. Aynen. Doğru. 3 gece 4 gün kaldık. Hemen akabinde Jakarta'ya geldik. Buradaki işlemlere başladık ve bugün de Allah nasip ederse Türkiye'ye yolcular. Evet. Öncelikle Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyecektim? Kendini kısaca tanıtır mısın Ahmet abi? Tabii. Ben 1988 doğumlu Diyarbakır Silvan doğumluyum. Silvan'da şu an görev yapıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir 13 yıldır görev yapıyorum. 88 doğumlusun yani Evet. 37 yaşına gireceksin sanırım. 37 doğrudur. Evet abi. 37 az kalmış gireyim doğrudur. Daha önce tanışmış olduğum bayanla anlaştık. Her konuda anlaştık ve bu yolculuğa çıktık. Diyarbakır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Jakarta'ya bayağı uzun sürdü yolculuğumuz. Allah şükür sonuca vardık ve noktaladık bu süreci. Güzel geçti, yorucu geçti. Onlardan da bahsederiz zaten. Tabii. Öncelikle abi yengemle nerede ve ne zaman tanıştın? Biz Facebook arkadaşıydık. Daha Facebook'tan önceden. tanıştın. Facebook'tan, Instagram'dan buna benzer sanal ortamda tanıştık. Yaklaşık 7-8 ay aşağı yukarı oluyor. Evet. Belki fazla söyledim bilmiyorum tam olarak. Ama bir aşağı yukarı 7-8 ay oluyor. Güzel. Gayet o da- uygun bir vakit. Evet. Ondan sonra orada zaten konuştuk, tanıştık. Fikirlerimiz zaten uyuştu. Ve evlenme kararı aldık. Ondan sonra zorlu süreç başladı. Evet. Teşekkür ederim abi kısaca kendini tanıttığın için. Daha önce bir evlilik yaptın değil mi abi? Evet, daha önce bir evlilik yaptım. 9 yıl sürdü evliliğimiz. 3 kızım var ilk evliliğimden. Biri 5 yaşında, biri 8, biri 10 yaşında. Maşallah Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Olmadı, anlaşamadık. Anlaşamama sebeplerimiz bayağı Söylemek zorunda ciddi, değilsin. ciddi Hani konular. O yüzden hani şöyle bir izlenim var insanlarda. Hani neden boşandı? Öyle sudan sebeplerle insanlar boşanıyor. Değil. Ben bir din görevlisi olarak, bir imam hatip olarak yani o sebepler oluşmadığı müddetçe zaten boşanmaya yanaşmadım. Ve öyle o sebepler olduktan sonra artık mecburen boşanmak zorunda kaldım. Hayırlısı olsun her ikimiz için de. Amin inşallah. Ama şu an 3 kızım var. Allah Onlarla bağışlasın. yaşıyorum. Zaten eş adayım bunların hepsini biliyor.
Hepsinden haberdar. Hiçbir şey saklamadım Tabii. ondan. Her konuda dürüst oldum. Evet, ben de o konuyla alakalı değinmek istiyorum. Siz gelmeden önce zaten online olarak WhatsApp'tan Aynen. görüntülü şekilde ailesi tanıştık. Rızalarını aldık. İşte Ahmet Bey'in durumunu, işte çocuklarının olduğunu, bunların hepsini A'den Z'ye, icinden cücüne derler bizim orada. Hepsini konuştuk. Dolayısıyla hani bu şekilde her şey net şekilde buraya geldiniz. Aynı şekilde süreç tamamlandı. Arkadaşlar benim birader de 20 yaşında askerliğe geldi. Allah nasip ederse askere gidecek. Dediğim gibi gitmeden önce de bir ziyaret amaçlı aynı zamanda Ahmet Bey'in yol arkadaşı olarak geldi. Ahmet abi yani onda olan bir soru, yani genel olarak gelenlere zaten bu soruyu yöneltiyorum. İkinci evliliğin, yani özellikle ikinci evliliğin olmasına rağmen niçin Endonezyalı bir bayan tercihin olduğu ya da seni etkileyen yahut da seni bu yola sürükleyen bir etken var mı? Ya varsa nelerdir? Bunlardan bahseder misin Söz Ahmet? Tabii. Şimdi neden Endonezyalı sorusuna vereceğim cevap şu. Aslında ben özellikle Endonezya olsun diye bir arayışta değildim. Ama daha sonra Endonezya'yı tanıdıkça, Endonezya insanlarını tanıdıkça daha sonra fikrim değişti. Özellikle Endonezya olsun diye karara vardım yani. Çünkü daha önceden fark etmiyordu. Yani Allah nasip ederse yani başka ülkelerden de olabilir. Yani neden olmasın? Öyle bir fikrim vardı. Yani sen kendini Endonezya olarak kısıtlamadın yani. Tabii kısıtlamadım ki başka insanlarla da tanıştım bu süreç zarfında. Çünkü 3 yıldan fazla oluyor ben boşanma sürecim. Tanıştım ama ben özellikle Endonezya insanlarından daha sadık ve daha dürüst. Gerçekten de evliliğe bakış açıları çok farklı olduğunu gördüm yani bu süreçte. Bu süreçte peki bu süreçte YouTube'dan ya da sosyal medyadan bizleri takip ediyor muydunuz? Evet. Ediyordunuz. Özellikle sizin videolarınızı ben takip ediyordum. Orada görüyorduk. Yani belki bir yarım saatlik bir video ama birçok mesajlar zaten orada insan alabildiğini alıyordu zaten. Yani Endonezya insanları gerçekten de bu konuda dürüsttürler. Yani evlilik konusunda dürüsttürler. Çünkü birçok insanlarla tanıştım ama Endonezya insanları çok farklı bu konuda. Ondan dolayı ben dedim Allah nasip ederse Endonezyalı bir bayanla inşallah evleneceğim. Ve o süreçte zaten tanıdığım, eş adayımı tanıdım. Fikirleri bayağı uygun yani ben fikirlerimiz uyuşuyor. Tabii O da, öyle olması lazım, evet. o da dindar. Ondan sonra ben zaten kendi gerçekliğimi anlattım ona. Daha önce evlenmişim, boşanmışım, çocuklarım vardır. Her bayan bunu kabul etmez. Tabii. Eş adayım daha önce bir evlilik yapmamış. Benim böyle bir kriterim de yoktu yani onu da özellikle belirtmek istemiyorum. Belirtmek istiyorum özellikle. Hani daha önce evlenmemiş olacak diye bir kriterim gerçekten de yoktu yani. Ama bu konuda ben yengemi şey yapmak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Sizin işte durumunuzu biliyor, işte 3 çocuğunuz var, ne bileyim daha önce evlilik yapmışsınız yani. Kendisi hiç daha önce evlilik yapmamış, yaşı da gayet genç sizin yaşınıza göre. Evet. Bu konuda hani bu şunu demek istiyorum arkadaşlar, hani gelecek olan abilerimize de tavsiye olabilir. Yani bu bir para, pul yahut da hani Endonezya'dan ben kurtulayım yahut hani kurtulacak bir şey yok aslında da hani böyle düşünen abilerimiz oluyor. Hani Endonezyalı bayanlar işte yabancılarla evleniyor çünkü burada zor şartlarda yaşıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kimse açlıktan ölmez. Yahut da hani burada sandığınız gibi insanlar, yani zor şartlar yaşayanlar var. İstisnalar kaideyi bozmaz ama genel olarak özellikle ben yengemin gittiğimizde gördük. Öyle bir durumu söz konusu değil. Hani para için yahut da bir takım dünyevi arzular için yapılacak yani kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen Allah rızası için. Çünkü sizin durumunuzu biliyor. Yani sizinle evliliği kabul etmesi maddi olarak bir şey yok yani işin. Şunu işin ilave ucunda. edeyim. Zaten eş adayım o süreçte çalışıyordu. Aldığı maaş da bayağı iyi yani. Aynen. Gayet güzel bir maaşı vardı. O da annesi de aynı şekilde çalışıyor. Bu bir. İkincisi hani tamamen hani evlilik kurulur tamamen tamam Allah rızası boyutu ayrı bir boyut. Ama bir sevgi var. Evet. Yani o sevgiyi gördüm onda. Çünkü bir insan
bir insanı sevmeden bence evlenmez yani evlenmeyi düşünmez. Aynen. Hatta ben evlenmesini de tavsiye etmem yani ona. Sevmiyorsan sevebileceğin bir insanı bulmalısın. Yani. Kesinlikle. O yüzden hani Allah rızası için şununla evleneyim. Yanlış bir bakış açısı ki ben eş adayıma özellikle sordum bunu. Dedim ki sen hani benim yaşım senden büyük. Benim daha önce bir yaşanmışlığım vardır. Evlendim, boşandım, 3 çocuğum vardır. Bir sürü yani artık eksi mi oluyor? Eksi falan belki de artıdır. Bu bize göre biz kendimizi eksi olarak görüyoruz. Ama ona göre artıymış. Ben sordum hani neden böyle? Bana verdiği cevap muhteşem. Yani gerçekten o cevabı unutmuyorum ve ömrüm boyunca da unutmayacağım. Bana dedi ki ben doğrudur. Genç bir adayla evlenebilirdim. Daha önce evlenmemiş. Çocuğu olmayan, yaşıma uygun. Ama cennet bana uzaksa ben ne eyleyim o evliliğim. Çok güzel bir cevap. Çok güzel. Allah razı olsun dedim. Çok güzel bir cevap. Bu sefer o bana sordu. Sen neden Maşallah. beni bir sürü bayan var. Türkiye'de bulabilirsin, başka yerlerde bulabilirsin. Neden özellikle ben? Ben de onda görmüş olduğum şu. Zaten sevgi var. İkimizin arasında sevgi var. Ondan görmüş olduğum şu. Ailesine karşı, annesine karşı, babasına karşı bayağı sadık. Yani ailesini bayağı düşünen bir bayan. Zaten bu yeterli. Yani bir kadında olması gereken, aynen. Evlilik için olması gereken vasıflar. Anne babasını düşünen bir bayan, ben dedim ki kocasını düşünür yani. Evet. Yani bundan yola çıkarak bir de sevgi de vardı. Tabii bu kararı aldık. Ondan sonra ikimiz de birbirimizi severek yani evlendik. Maşallah. Ben de ona karşı hislerim vardı. Onun da bana karşı hisleri vardı ki bunu ben belki 100 defadan daha fazla sormuşum. Hani öyle bir his yoksa ben geri çekilmesini bilirdim yani. Evet. Ama sordum, her seferinde bana aynı cevabı, hatta sıkıldı. Aynı soruyu neden defalarca soruyorsun? İçimi rahat etmesi için soruyordum. Ondan sonra zaten bu süreç bu aşamaya doğru geldi. Maşallah. Allah'a şükür. Peki abi, benimle yaklaşık bir sene oldu sanırım. Aşağı yukarı bir Aynen. yıl. Ben yengeme kısaca Tabii. bir şey sormak istiyorum. Kak, mau tanya, apa namanya, insyaallah udah selesai semua urusan kita kan. Malam ada pesawat untuk terbang ke Turki. Jadi ada semangatnya atau gimana pikirannya pertama kali ke luar negeri juga kan? Gimana? Semangat? Semangat. Ya. Semangat sih. Tapi apa sih, tetap juga ada sedikit terasa takut lah karena pergi ke negara lain, budaya baru lagi, bahasanya, makanannya kan cuma beda lah dari Indonesia kan. Iya betul. Heyecan ve korku varmış. Yani korku muhtemelen ilk defa yurt dışına çıktıkları için olabilir. Aynı şekilde heyecan da. Yeni dil, yeni kültür ile tanışacağız diyor. Dolayısıyla böyle bir içlerinde heyecan var. Evet. Peki abi, zaten kendileri biliyor da daha akıcı olması adına eşinizin ablası ve kocası Türkiye'ye geliyor. Niçin geliyorlar yahut da ne kadar kalacaklar, onlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Aslında onlarda olan o heyecan, o korku ilk başta bizde de vardı. Çünkü Yemekler nasıl aynen. olacak? Hava şu an Diyarbakır'da çok soğuk var değil mi? soğuk, çok soğuk Türkiye ama burası çok farklı bir yer. Burada çok sıcak, havalar çok sıcak. İlk geldiğim zaman bende de o korku vardı. Normal, gayet normal. Daha gideceğim, ailesi acaba nasıl, beni nasıl karşılayacaklar? Ya da olacak mı bizim bu evlilik süreci, bir sorun çıkacak mı? O Yok, korkular vardı. bir sorun çıkmayacağına ben emindim. Çünkü zaten gelmeden önce her şey ayarlanmıştı. Konuşulmuştu. Aynen. Yani o korku, öyle de oldu. o heyecan bende de vardı aynı şekilde. İkincisi bizim bacanak, Andrei, eşi Siska, benim misafirim Sizin olacaklar. baldız oluyor, Bizim baldız baldız, eşimin ablası. Bunlar benim misafirim olacak. Bir 10 gün süre zarfında Türkiye'de benimle birlikte olacaklar. İnşallah. Onlarla gezeceğiz, Diyarbakır turu yapacağız. İnşallah abi. Diyarbakır'ı tanıtacağım onlara. Bunların ceketleri yok, artık oradan birer tane kalın Ondan- ceket almak lazım, yoksa bunlar donarlar. Onlara ben zaten ayarlayacağım inşallah. Havalandan çıktıktan sonra inşallah onu ayarlarız. Bir 10 gün süreç olacak. Bir 10 gün boyunca benim misafirim olacaklar.
Geliş amaçları şu, ben anladığım kadarıyla, çünkü bunlar gezmek için, dolaşmak için gelmiyorlar. Hani sonuçta birinin kız kardeşi, diğeri de baltısı oluyor. Aynen. Ailesi korkuyor. Hani kızımızı verdik de acaba Türkiye'de yeri nasıl, evi nasıl, aile ortamı nasıl, onları görmek için özellikle gönderdiler. Şu an bunlar aynı zamanda Türkiye'de iyi bir analiz yapacaklar. Ailemi tanımaya çalışacaklar. Güzel. Kaldığım yeri tanımaya çalışacaklar. Aslında güzel yani gelmek istemeleri aslında ailelerinin kızlar üzerindeki etkisi ve aile bağlılığını gösteriyor. İnşallah hayırlısı olur artık. Misafiriniz kar görmeyi çok merak ediyorlardır. Umarım kar görürler. Bilmiyorum şu anda var Umarım mı? görürler, orada hasta olmazlar. İnşallah hasta olmazlar. Dediğim Yoksa- gibi birer tane ceket lazım bunlara. Aynen, ben onları halledeceğim. Gelmeleri de güzel oldu. Ben de hoşuma gitti. Çünkü normal, gayet normal. Çünkü ilk defa kızlarını verecekler. Yabancı bir ülkeye gidecek kızları. Evet. Ve yanlarında bir iki kişi gelmesi gayet doğal bir şey. Çünkü evlattır sonuçta. Yani başkaları olsa belki farklı koşullar da sunabilirdi. Evet. O yüzden ben seve seve kabul ettim. Gelsinler, bir hafta 10 gün misafirim olsunlar. İnşallah elimizden gelen bütün ikramları yapacağız. İnşallah abi. Misafirperverliğimizi göstereceğiz inşallah. İnşallah abi. Aslında konuşulacak çok şey var, konu Evet. var ama vaktimiz yok. Otele gidip hazırlık yapmamız lazım. Akşam 7 gibi havalimanına aracımız var. Kısaca birkaç soru daha sorup sonra da sonlandırmak istiyorum. Tabii. Masraflar, düğün masrafları aşağı yukarı ne kadar oldu abi? Ne kadar masraf ettin? Aşağı yukarı eğer uçak masraflarını çıkartırsak bir 250 bin falan benim masrafım olmuştur yani. Evet, uçak masrafları hariç. Uçak masrafları hariç. Tabii bu değişebilir. Şahıstan şahsa Yengemin değişebilir. mehri dahil mi içerisinde? Tabii mehir de dahil. Ha, o da mehir de Tabii, dahil. mehir de dahil. Mehir ne kadardı? 50 cuttaydı. 50 juta Yani mehir. 110 bin TL şu an Evet. güncel kuruyla 110 bin TL. O zaman 150 bin TL falan Aşağı yukarı. aşağı yukarı. Doğru. Organizasyon, yemek, Düğün masrafları. düğün masrafları bir de bayağı kalabalık oldu. Doğru. Mehir harici 150 bin TL diyelim o zaman Aynen. aşağı yukarı. Yaklaşık da tabii bu normalde bunlar herkes baldızın ne bileyim baldızın kocasını Türkiye'ye götürecek değil. Bunları saymazsak yaklaşık bir 50-60 bin TL uçak masrafın da olmuştur. Yani Tabii, ikiniz tabii. için çünkü Tabii. bunlar farklılık katıyoruz. Yani o zaman 200 bin TL yani uçak Aynen. masraflarıyla birlikte. Doğru mu? Yani katılıyor musun benim muhasebeme? Doğrudur, 200 bin de gidebilir ama bence yani ellerinde, ceplerinde daha fazla olması onların avantajına olabilir, bir aksilik çıkabilir. 250 bin, 300 binden aşağı bence Tabii. Zaten hazırlıksız gelmesinler. tabii zaten kötü gün için yanınızda bir miktar para daha olması lazım. Zararı yok, cebinizde kalsın, olursa kullanırsınız, olmazsa zaten siz kendinizle birlikte tekrar Türkiye'ye geri götürürsünüz. Tabii. Ama fazla parayla gelmez, sizin avantajınıza herhangi bir aksilik çıktığı zaman en azından o parayı kullanabilirsiniz. Kesinlikle çünkü O para yüzden- her zaman güçtür. Ben Maalesef. öyle gördüm, öyle Maalesef. duydum, öyle öğrendim. Para her zaman güçtür arkadaşlar. Aynen. Paranız varsa kendinizi güvenli hissedersiniz, güçlü hissedersiniz. Ben bilmiyorum öyle Doğru. biliyorum. Ve hep o şekilde kendimi hazırladım. Kaç yılda bir Endonezya'ya gelme planın var abi? Her yıl mı geleceksin ya da 2 yılda bir mi? Nasıl düşünüyorsun? Aslında ben gelmeden önce her yıl gelmeyi düşünüyorum. Ama geldikten sonra bu uzak mesafeyi bizzat yaşadıktan sonra bazı şeylerden geri adım atıp tövbe ettim yani bir yıla kesinlikle 2 yıla hatta olursa 3 yıla çıkarmayı düşünüyordum da Anladım. ama biz 2 yıl diyelim. Evet. Çünkü her yer gelmek gerçekten de zahmetli olur. Hani maddi boyutunu bir tarafa bırakalım. 3 günlük yol abi ya. Yani 3 günlük yol insan yani yolda şehit olma durumu da olabilir. Şimdi yani. şunu diyesim geldi abi. Sen de yani Endonezya'nın ta en ucundan bir bayan bulmuşsun abi. O kadar uzak olduğunu tahmin etmemiştim. Ama bunu bizzat yaşadık. Yani bitmiyor, mesafe bitmiyor. Bitmiyor. Uçaktan iniyorsun diğer uçağa, uçaktan iniyorsun diğer Araba, uçağa. Araba, oradan gemi. özel araba, gemi. Ondan sonra Gemiyle gitmesek, karşıdan karşıya geçmişsek ta dolaşmamız lazım. daha fazla arabayla gideceğiz. Evet. Yani gemi de tehlikeli aslında. Endonezya bu tarz vakalar çok oluyor.
bu batma şeyi falan filan ama Allah'a şükür biz sağ salim ulaştık. Ulaştık. O yüzden hani Allah nasip ederse 2 yılda bir gelmeyi düşünüyoruz. O zaman zaten vakit geçer. Özleriz buraları. Tekrar İnşallah, geliriz. inşallah abi. Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah tekrar Endonezya geldiğinde İnşallah. bizim Sumatra Adası'nda beklerim abi vaktiniz olursa. İnşallah Allah nasip ederse. Benim zaten- vaktim olursa birlikte de gidebiliriz. Ben çok sevdim Sulawesi Adası'nı. Doğru. Daha önce de gitmiştim. Bu ikinci gidişim oldu. İnşallah her şey gönlünce olur abi. Amin. Yani Amin. konuşacak çok şeyler var, aslında konular var ama vaktimiz yok. Bir de video kısa olsun, siz de sıkılmayın diye arkadaşlar bu şekilde kısa keselim inşallah. Yani yine uzun oldu aslında, yani bir 20-25 dakika falan oldu sanırım. Her şey gönlünce olsun Ahmet abi. Allah razı olsun. Siz Seni tanıdığıma memnun oldum. aynı şekilde ben de seni tanıdığıma gerçekten de memnun oldum. Daha önceden videolarınızı izliyorduk. Yani çok böyle zevkle izliyorduk. Çok insanlara yardımcı oluyorsun. Onu ben bizzat kendim de gördüm. Allah razı olsun. Ondan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden abi. Kardeşinizle bu vesileyle tanıştık. Yani onu da çok sevdim. Benim kardeşimden ayrı tutmuyorum onu. Eyvallah abi. Yani güzel vakit geçirdik. Amin. İyi kaynaştık. Evet. Ondan dolayı çok mutluyum. İnşallah abi. Sizi tanıdığıma gerçekten mutluyum. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Evet, inşallah abi. Tekrar buluşacağız inşallah. Türkiye'ye geldiğimde mutlaka uğrayacağım Diyarbakır'a. Artık orada bir abim var. Çok sevinirim. Zaten geldiğin zaman uğramazsan o zaman alınırım yani. Eyvallah abi. Çünkü Diyarbakır'da bir evim var. Bunu unutmayın. Bunu Eyvallah. gerçekten samimiyetle söylüyorum. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Geldiğiniz zaman çok sevineceğiz. Ve orada Diyarbakır'da zaten gezeriz, dolaşırız. Yani Diyarbakır'ın tarihi bir geçmişi var. Onu size İnşallah. tanıtırız. İnşallah abi. Çok da seviniriz yani. İnşallah bekleriz. İnşallah abi. Peki abi. Abang, bagaimana kalau ini mau berangkat malam ini ke Turki? Jadi bagaimana itu semangat, takut atau bagaimana perasaan abang? Semangat dan Semangat, senang. Senang ya. Nanti mau orang ke Turki atau Indonesia? Indonesia. Indonesia ya. Ya. Keras. Türkiye keras. Türk Ağır sigaraları sertmiş abi. Öyle diyor. Sen getirmiştin ya denedi. Doğrudur. Öyle diyor. Ada bu bos. Hatta patron. Orang yang rokoknya Indomie. Nanti di sana makan Indomie aja ya. Indomie aja. Iya. Dedim makarna götürüm, Indomie noodle yani makarna götürmüşler. Dedim orada artık makarna yersiniz. Bizim yemekleri geçen Türk restoranına gittik. Beğenmediler yani. Yok, yiyemiyorlar. Biz de onların hani birçok yemeğini yiyemiyoruz. Onlar da geldiği zaman illaki bir iki çeşit yemek yerler ama eve ulaştığımız zaman onlara göre inşallah hayırlı. Bir de iki bayan mutfağa yesinler, kendilerine bir yemek Değil hazırlasınlar. mi? Değil mi? İnşallah ayarlarlar ya, ben aç kalmazlar. İnşallah. Pilav makinesi aldık değil mi zaten? Aldık. Evet arkadaşlar, pilav makinesi yani Endonezya'ya yalnız gelen abilerimiz için söylüyorum. Gerçi eş adaylarınız belki bunu düşünebilirler. Yine de aklınıza bulunsun diye söylüyorum gelecek olan abilerimize. Pilav makinesi götürün arkadaşlar. İlla ki küçük de olsa bir tane götürün. Herhangi bir gümrükte yahut da uçakta sıkıntı olmaz. Şöyle küçük çantanın içerisine katarsınız, götürürsünüz, yani bir sıkıntı olmaz. Türkiye'de vardır belki ama pahalıdır diye düşünüyorum. Doğrudur. Yani varsa bile buradaki kaliteyle aynı bulabilir misiniz bilmiyorum. En iyisi Endonezya'dan almak. Eş adayınız zaten seçer kendisi, ona istediğini ona göre alır. Ona göre siz de götürürsünüz. Peki arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine gelecek olan abilerimiz var inşallah. Onlara da yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.